Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böbrek taşı olan veya böbreklerinde taş oluşmasını istemeyenler için klasik ve alternatif önerilerden bahsedeceğim. Haydi şimdi videomuza başlayalım. Şimdi genetik yatkınlık ve doğuştan idrar yolu bozukluklarından sonra böbrek taşı oluşumunda en önemli neden arkadaşlar hatalı beslenmedir. Taşa neden olan faktörlerin yaklaşık %90'dan fazlası uygun beslenme ve sağlıklı yaşamla düzeltilebilir. Bunun için bunları bilmeniz gerekiyor. Bakın %90'dan fazlası düzeltilebiliyor. Şimdi sürekli gidip de ürolojide ameliyat olmak, taşı işte ameliyatla almak, girişim yapılması önemli değil ki. Tamam, yapılabilir ama sağlıklı beslenme ve diyetinize, yaşam tarzı önerilerini bilmiyorsanız bu taş yine tekrar eder. Zaten taşların tekrarlama riski arkadaşlar 5 yıl içinde %30, 10 yıl içinde %50'dir ve bu çok riskli bir durum. Tabii taşın tipi de bilinmeli. Şimdi taşların %75-80'i kalsiyum oksalat taşıydı. %10'a yakını da ürik asit taşı. Bunlar genelde asit idrarda oluşuyor ve beslenmeyle de direkt alakalı. Eğer taşınızın tipini bilmiyorsanız kabaca burada anlatacağım şeylerin genel kurallarına sizler de uyabilirsiniz. Yani %90'a yakınında tutuyor. Ancak sitruvit taşı vesaire diğer nadir görülen taşlarda bazı beslenme önerileri oluyor. Onu da ürolojiyle taş tipi analizi yaparak yaptırabilirsiniz. Ayrıca taşların bir özelliği de var. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarından tutun da ölüme kadar giden problemlere ve son dönem böbrek hastalığına da neden olabiliyor. Sepsis vesaire gibi. Yani basit bir şikayetten, idrar yolu enfeksiyonundan ölüme kadar giden problemler var. Ekonomik yük vesaire. Bunları daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Peki yaklaşık 30'a yakın önerimiz var arkadaşlar bizim. Ben bunların bütün hepsini toparladım sizler için. Bunları böbrek taşı olanlar veya ileride böbrek taşı olmak istemeyen herkes uygulayabilir. Şimdi neler bunlar? Hepimizin yapabileceği basit önerilerden önce başlayalım. En basitlerine İlaç kullanımı. Taş yapabilen ilaçlar bırakılması lazım veya çok kısa süre belirli miktarlarda kullanılıp kesilmesi gerekiyor. Onun için hastaların bu konuda bilinçli olması ve doktorlarla irtibatlı olması lazım. Çok sık yapılan hatalardan birisi kontrolsüz C vitamini, D vitamini ve kalsiyum takviyeleri alınıyor. Bunlar da kalsiyum oksalat taşını tetikleyebiliyor. Başka bu kabızlık için kullanılan ilaçların aşırı kullanımları, yine kalsiyum bazlı özellikle, mide koruyucular yine veya fosfat içerenler, işte migren ve depresyon ilaçları, bu antibiyotiklerden özellikle penisilin, sefalosporin, işte sülfonamid, siprofloxacin gibi antibiyotiklerin uzun süre ve gereksiz veya yanlış endikasyonlarla yine kullanılması. Doğru endikasyon bile olsa belli sürelerle kullanılması lazım. Yani polifarmasi dediğimiz gereksiz bir tane vitamin bile kullanamazsınız. Bunu defalarca vurguluyorum. Yine bu mide koruyucu denen ilaçlar, işte PPI denilen ilaçlar, halk arasında mide koruyucu değil de mide ilacı diyelim bunlara. Başka idrar söktürücüler, özellikle bu kalp hastalarında falan işte piyasa ismiyle Lasix, Desal gibi ilaç aşırı miktarlarda fazla kullanıldığı zaman, yine dengesiz kullanıldığı zaman ne oluyor? Kalsiyum taşına yine sebebiyet verebiliyor. Yine triamteren, asetozolamid gibi bazı idrar söktürücüler de buna yol açabiliyor. Şu an kolajen çok moda. Herkes hemen hemen işte bu cilt vesaire yaşlanmayı geciktirmek şu amaçlı kullanabiliyorlar. Bu da yine gereksiz kullanıldığı zaman veya dozlarına dikkat edilmedi mi böbrek taşı yapabiliyor. Evet, demek ki bunları dengeli kullanacağız. Başka egzersiz. Yeterli egzersiz yapmazsanız arkadaşlar hareketsiz yaşam böbrek taşına da yol açıyor. Birçok hastalığa yol açıyor. Taş da bunlardan bir tanesi. Bizim önerimiz neydi? Haftada 3 veya 5 kere 30 ila 45 dakika düz yolda yürümek, aerobik egzersiz, yüzme gibi yürüme gibi egzersizleri yapmak arkadaşlar. Bunlar çok kolay. Yürüyemiyorsunuz, hareket edemiyor. Dizlerinizde problem var. Oturduğunuz yerde bile yapabilirsiniz. Kolla bile yapılabilir. Germe egzersizi vesaire. Yeter ki nefes nefese kalın. Kalbinizde hafif çarpıntı olsun bunu yaptığınız zaman. Yani salına yürümek değil de biraz tempolu yürüme. Bunlar rahatlıkla yapılabilir. Size uygun egzersiz hangisiyse onu yapabilirsiniz. Bunu zaten videosunu da yaptım. Oradan da bakarsınız. Sigara.
Sigaraya ben ne demiştim? Pislik olarak nitelendiriyordum bunu. Azı çoğu önemli değil. Sigaradan uzak durulacak arkadaşlar. Sigara yapılan çalışmalarda böbrek taşı oluşumu için bağımsız risk faktörü olarak tespit edilmiştir arkadaşlar. Direkt taş yapımıyla, oluşumuyla orantı. Onun için sigarayı mümkün olduğunca azaltıp ve kesmeniz lazım. Arada içeyim falan değil. Hiç kullanılmaması lazım. Bu da çok yani yapılabilecek bir şey bunlarda. Başka? İdrar tutma. Basit gibi gözüküyor ama mesela idrarınız geldi. Geldiği zaman ne yapmanız lazımdı? Uygun ortamınız olduğu zaman hemen idrarınızı yapmanız gerekiyordu tuvaletinizde ve oradaki hijyenden çekinip de tutmanız böbreğe yapılabilecek en büyük zararlardan bir tanesi arkadaşlar. Mesane taşı riskini tetikliyor. İleride vezikoüreteral reflü dediğimiz, nörojen mesane dediğimiz olaylara da yol açabiliyor. Günde ortalama her insanın 5 kez idrara çıkması gerekiyor. Özellikle kadınlarda, kızlarda bu çok daha fazla maalesef görülüyor. Çocukluk döneminde bu yaptıkları hataları 20'li genç kızlık dönemlerinde idrar tutamama, idrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, nörojen mesane, böbrek hastalığına kadar giden problemlere yol açıyor. Aman buna da dikkat edelim. Başka? Kabızlık. Bir insan kabızsa zaten birçok hastalık tetikleniyor. İşte bağırsak mikrobiyotası bozuluyor vesaire. O vücuttan yediğiniz, içtiğiniz gıdaların bir an evvel elimine olması lazım. O atılması lazım o posaların. Atılmadığı zaman ne oluyor? Her şey bozuluyor. Aynı zamanda taşı da tetikliyor. Bu kalsiyum oksalat vesaire diğer bütün taşı. Dışkılama normalde haftada 3'ten az olmaması lazım. Bu kabız olmamak için ne yapılabiliyordu? İşte yeterli egzersiz, yeterli su içmeniz lazım. Lifli gıdaları yeterli tüketmeniz lazım. Gerekiyorsa zeytinyağı özellikle tüketimi, probiyotikler, bağırsak hareketlerini artıran meyveler ve gerekiyorsa da magnezyum yine kullanılabilir. Bunu da kabızlığı önleme videoları var. 3-4 tane yapmıştım. Oradan ayrıntılarına bakarsınız. Başka? Şekerli gıdalar azaltılmalı veya bırakılmalı arkadaşlar. Tek bir tane bile bir kesme şeker veya toz şeker kullanan bir insanda idrar taşı riskinin %20 ile 33 kadar arttığı, böbrek taşı riskinin gösterilmiş. Bakın sadece bir tane kesme şekerli. İşte fruktoz, tatlandırıcılar vesaire bunlardan uzak durmanız lazım. Eğer illa şekerli bir şey tüketecekseniz de bal en güzeli. Doğal, işlenmemiş, arıların kendi yaptığı şeker kullanılmadan yapılan ballar. Yeterli su ve sıvı tüketilmesi lazım. Bu da önemli. Tüketilmediği zaman ne oluyor? Yine taş riskini tetikliyor. Günde ortalama 1,5 litre idrar çıkışını sağlayacak kadar su ve sıvı tüketilmesi lazım. Ve idrarın renginden zaten bunu anlarsınız. Açık sarı renkte olması lazım. Eğer idrarınız koyu renkte, kahverengiye yakın geliyorsa anlayın ki suyu az içmişsinizdir. Hani oruç tutan insanlar da bilirler. Susuz kaldıkları zaman ne oluyor? İdrar hemen konsantre haline geliyor. Bu iyi değil böbrekler için arkadaşlar. İçilen suyu da alkali olması, yani bu pH değerin 7,5'un üstünde olması lazım. Ortalama kışın 1,5 litre, yazın 2 litre su içilmesini, 0,5 litrede yani yarım litrede diğer sıvılardan alınmasını öneriyorum. Yalnız polikistik böbrek hastalığı olanlarda bu saydığım miktarların üstüne yarım litre veya 1 litre daha ilave etmeleri lazım. Çünkü onlarda taş oluşum riski çok daha fazla arkadaşlar. Ayrıca suyun dışında işte limonata, elma suyu, süt, kefir, ayran gibi içeceklerde yine önerdiğim dozlarda, miktarlarda tüketilebilir arkadaşlar. Vücut susuz bırakılmaması lazım. Taşa zemin hazırlıyor. Ayrıca aşırı çay, aşırı kahve, alkol, kola, gazlı içecekler, bunlardan da yine ya azaltılmalı ya da tamamen uzak durulması lazım. Bunlar neden önemli? Çünkü çay, kahve, alkol suyun yerini tutmamaktadır arkadaşlar. Çünkü bunların idrar söktürücü etkisi de var. Özellikle çay, kahve, işte alkol. Bunlar ne yapıyor? Aldığınızdan daha fazlasını idrarla kaybediyorsunuz ve aynı zamanda da bu mesela birada şöyle bir şey var. Birayı ne yapıyor? Genelde işte sosyal medyada vesaire böbrek taşı düşmesine yardımcı oluyor falan diyor. Tam tersine bira ve alkollü içecekler taş oluşumunu tetikliyor arkadaşlar. Bunların içerisinde çünkü yüksek miktarda pürin bulunmaktadır. Pürin de vücutta ürik asite dönüşüyor ve ürik asit taşını tetikleyebiliyor. Yine kalsiyum oksalat taşlarında da yine aynı etki olabilmektedir. Çayı da mümkünse açık içilmesi lazım. Bizim normal önerimiz böbrek hastalıklarına da diğer hastalara da günde 3-4 tane açık çay içilmesi arkadaşlar. 300 ile 400 mililitre kadar. Eğer taş varsa
böbrek taşı olanlar günde 1-2 tane içmeleri lazım. Azaltıyoruz dozlarını. Kahve de yine haftada 2 tane Türk kahvesi, yani 150 mililitre olacak şekilde 2 fincan içilebilir. Türk kahvesi dışında bu latte madde, işte bu Nescafe, şu bu, onları önermiyorum arkadaşlar. Normal Türk kahvesi. Eğer taş varsa kahvede haftada 1 kez içilmesi lazım. Çünkü fazla miktarda çay veya kahve tüketildiği zaman bunların içerisinde hem oksalat var hem de kafein bulunmaktadır ve bunlar da kalsiyum taşları, kalsiyum oksalat taşlarının oluşumu için risk oluşturmaktadır arkadaşlar. Hem kafein var, hem oksalat var, hem vücudu susuz bırakıyor. Diüretik etki. İçtiğimden daha fazla olsam, mesela bira içiyorum, kahve içiyorum, fazla da su alayım, yine zarar veriyor arkadaşlar. Yani bu dediklerime elinizden geldiği kadar uymaya çalışın. Başka, oruç tutulmaması lazım. Böbrek taşınız eğer varsa veya taşa eğilim varsa, çünkü şöyle, oruç tabii ki sağlıklı olan insanlar tutabilir. Bununla ilgili size 3 tane video yapmıştım. Oradan ayrıntılarına bakarsanız, özellikle böbrek taşı olanlarda açlık zararlı değil ki. 2 gün bile insan 2 gün 3 gün yemek yemese bile dayanır. Ama böbrek hastası olanlar özellikle 8 saat geçtikten sonra susuzluğa dayanamıyor arkadaşlar. O zaman böbrek taşını hemen tetikliyor. Onun için oruç tutulmaması lazım ve mutlaka doktorunuza konuşup onay alınırsa ancak izin veriyoruz. Bütün ayrıntılarını ben videolarda da anlattım. Oradan bakarsınız. Yine vücut susuz bırakmayın. Başka, hatalı diyet uygulamaları. Bakın, bu saydıklarım hepsi sizin düzeltebileceğiniz şeyler. Yani kendiniz yapabilir. Orucunu tutma, aşırı çay, kahve, alkol vesaireden uzak dur. Yürüyüşünü yaz. Kabız kalma. İdrarın geldiği zaman hemen tuvaletine git. İşte antibiyotiklerden, vücuda zararlı mide koruyucu, şu bunlardan uzak dur gibi. Hepsi yapılabilir bunların arkadaşlar. Ve bunları yaptığınız zaman sadece böbreklerinizi değil, vücudunuzun bütün organlarına faydalı olmuş oluyorsunuz. Sadece yeterli egzersiz, yeterli su, sigarayı bıraktığınız zaman zaten dünyadaki hastalıkların yarıdan fazlası neredeyse toparlıyor arkadaşlar. Kanserinden tutun da kalp hastalıklarına kadar. Evet, gelelim hatalı diyet uygulamaları. Bu yine son zamanlarda moda bir uygulama. İşte zayıflamak isteyen bazı insanlar ne yapıyor? Şekeri tamamen kesiyor veya çok azaltıyor. Yerine protein ve yağı artırıyor. Bunlarda ne oluyor? Hem ürik asit taşı hem de kalsiyum oksalat taşı gelişimi fazla oluyor. Bu diyetleri de önermiyoruz. Sonra zayıflayayım derken böbrek sağlığınız elden gider, taş hastası olursunuz. Bir diğer önemli nokta da bu sebze yemeklerinin yanına mutlaka süt ve süt ürünü de beraberine koyun. Bu böbrek hastaları için de geçerli, normal böbrek hastası olmayanlar için de. Mesela sebze yemeği yediniz, ne var? Ispanaktır, pırasadır, lahanadır vesaire. Bunların yanına işte süt olur, yoğurt olur, peynir olur. İşte peynirlerden biz böbrek hastalarına lor, çökelek veya dil peyniri öneriyoruz. Bir kaşık bir yoğurt koyun. Yani süt ürünü bir ürün olduğu zaman kalsiyum oksalat taşı oluşumunu yine azaltabiliyor arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Bakın, süt ürünü koyuyorsunuz. Normalde kalsiyum var ama kalsiyum taşı oluşumunu azaltıyor. Bunun mekanizmasını da daha önce anlatmıştım size. Buna da dikkat edin. Bir de sitrik asit içeren meyve tüketimi taş oluşumunu azaltıyor arkadaşlar. Bu hem kalsiyum oksalat taşı için geçer. Kalsiyum oksalat taşları zaten en sık görülen taşlardan bir tanesiydi. Normalde böbrek hastalığınız yoksa hangi meyvelerde özellikle sitrik asit var? Bunlar nar, kızılcık, vişne, greyfurt, portakal, mandalina, kuşburnu. Tamam, bunlar çok güzel. Peki böbrek hastaları bunları kullanabilir mi? Hayır. Eğer böbrek çalışma oranınız 60'ın üzerinde ve potasyumunuz normalse ancak bunlardan belki tadımlık olarak kullanabilirsiniz. Ama böbrek hastalığınız yoksa bunları abartmadan bütün insanlar tüketebilir. Sitrik asit çünkü azaldığı zaman böbrek taş riski artıyor. Adı asit ama idrarı alkali yapıyor arkadaşlar bunlar. İdrar asit oldu mu kalsiyum oksalat, ürik asit taşı daha da fazla oluyor. Başka bir de böbrek hastalarının peki tüketebileceği meyveler hangisi? Biraz öncekilerine izin vermedim. Limon, ev yapımı yine limonata, ananas, elma, hünnap, kiraz ve armutu da benim önerdiğim miktarları var. O miktarlarda rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bunlar da idrarınızı alkali hale getirir ve sitrik asit miktarını da artırır ve böbrek koruyucu özelliği var. Tamam. Şimdi gelelim oksalat taşlarında ne yapmanız lazım? Oksalat yüksekse yüksek oksalat içeren meyvelerden ya azaltmanız lazım ya da uzak durmanız lazım. Peki bunlar hangileri? Şimdi onlara bakalım. Ispanak, kereviz, taze fasulye, enginar, pırasa, semizotu, patates, bamya, lahana, fındık, badem, kaju, ceviz, ceviz suyu, yaban mersini
Evet, bunlarda oksalat var. Ama bu saydığım ürünleri böbrek hastası olanlar da tüketebilir ama önerdiğim miktarlarda, yani kısıtlı tüketilmesi lazım. Böbrek hastası olan ve olmayan hepsi bu saydıklarımı tüketebilir, miktarlarına dikkat etmek şartıyla. Domates peki? Domates ancak közlenerek tüketilebilir. Böbrek hastalığı olanlar, böbrek hastası olmayanlar normalde tüketebilirler ama közleme işleminden sonra oksalat miktarları azalıyor arkadaşlar. Tere, dereotu, ebegümeci, şalgam, turp, pancar, pazı, kivi, çilek, böğürtlen, erik, incir, çikolata, kakao, susam, tahin ise bunlar kalsiyum oksalat taşını artırabilen yüksek oksalat içeren maddeler. Böbrek hastalarımız bunlardan uzak durması lazım arkadaşlar. Tüketmemesi lazım. Böbrek hastası olmayanlar da belki ancak bunları tadımlık olarak alabilir. Ama böbrek hastası GFR'si normal bile olsa ben bunların tüketilmesini önermiyorum böbrek hastalarımıza. Peki maydanoz ve roka nasıl tüketilebilir? Bunlar da yine oksalat zengini. GFR dediğimiz böbrek çalışma oranını gösteren değer 15'in altındaysa maydanoz ve roka tüketimini önermiyoruz. Taşı olanlar ancak tadımlık tüketebilir bunlardan arkadaşlar. GFR 15'in üstünde olup da taşı olanlar ancak tadımlık. Diğerlerinde belli miktarlarda işte miligramları vardı, onları gramları. O gramlara dikkat ederek tadımlık tüketebilirsiniz ama mümkünse uzak durun bu roka ve maydanozdan da. Peki probiyotik lahana turşusu, biraz önce lahana demiştim, oksalatça zengin ama lahana turşusuna dönüştüğü zaman iş yararlı hale geçiyor arkadaşlar. Bu elma sirkeli, zeytinyağlı, limonlu, aynı zamanda bu probiyotikti. Bu ise tam tersine taş riskinizi azaltabiliyor ilginç olarak. Bunu yine tüketebilirsiniz önerdiğim miktarda. Aynı zamanda oksalat içeriği düşük olan gıdalar da var. Şimdi zararlıları saydım. İşte bir tanesi elma sirkeli, zeytinyağlı, lahana turşusu. Öbürü de kabak, kabak çekirdeği, brokoli, karnabahar, mısır, mantar ve karpuz ise oksalat açısından oldukça fakirdir. Bunları da yine önermiş olduğum miktarlarda tüketebilirsiniz. Evet, bakın arkadaşlar, bütün bu şeyleri tek tek sizin için çıkarttım. Bunlara dikkat edin. Hatta unutabilirsiniz. Tekrar başa alıp tek tek izleyin. Kalem kağıdınızı alıp not alın bunları. Bu ansiklopedik bilgiden de öte bir şey. Yani yıllarca bu bilgiler size hayatınız boyunca yardımcı olur inşallah. Şimdi başka bir faktör, tuz. Aşırı tuz tüketiminden uzak durulması lazım. Bu da yine taş oluşumunu tetikliyor arkadaşlar. Bizim önerimiz neydi? Böbrek hastalarımız için. Aslında bütün insanlar için de bu geçer. 3 gramı geçmemeniz lazım. Yani 1 çay kaşığı üstü silme. 6 gramı geçerseniz ne oluyor? Taş riskiniz artıyor. Yani 1 çay kaşığı üstü bombe olduğu zaman. Çünkü 100 mili ekvivalent sodyum idrar kalsiyumunu 50 mg artırıyor. Yani idrarda kalsiyum atılımına sebep oluyor fazla tuz tükettiğiniz zaman arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Kalsiyum taşını, kalsiyum oksalat taşı oluşumunu tetikliyor. Peki baharatlara gelelim. Baharatlardan da uygun olanlarını tüketmeniz lazım. Zararlı olanlarından uzak durmanız gerekiyor. 3 tanesi taş oluşumunu tetikliyor. Bunlar zerdeçal, zencefil ve karabiber. Bunlar kalsiyum oksalat taşı riskini artırabiliyor. Ancak bunları ölçülü kullanın, taşı olanlar, veya uzak durun. Peki faydalı olan baharatlar var mı? O da var. Onlar da çörek otu ve kimyon. Bunlar ise taş oluşumunu azaltıyor. Evet, bunları da bilmenizde fayda var. Probiyotik kullanımı. Günümüzde de çok moda. Hem eczanelerde var veya doğal var. Ben genelde eczanelerden oradan buradan almanızı değil de kendiniz doğal olarak yaparsanız daha iyi. Benim genelde dikkat ederseniz bütün önerilerimde hep evde kendiniz doğal ürünlerle yapın istiyorum. Yani gidin de şuradan buradan uzak yerlerden pahalı ürünler almanıza gerek yok. Bahsettiğimiz hep normal. İşte baharatı var, tuzu var, ekmeği var, şu var, bu var, meyvesi var, elması var, limonu var. Hepsi herkesin alabileceği ürünler arkadaşlar. O için bütçenize de sahip çıkın. Öyle çok gidip de hiç bilmediğiniz, adını sandığı duymadığınız şeylere girmeyin. Şimdi probiyotikler de taş riskini azaltıyor. Peki doğal önerilerim ne benim? Hem böbrek hastası olanlar veya olmayanlar için ev yapımı yoğurt. Kendiniz evde güzelce yapın. Günde 2 yemek kaşığı kadar öneriyorum bunu. 35 gram kadar. Taş olanlar da yine bu değerde kullanabilirler. Kefir. Kefir de önemli bir probiyotik. Haftada 1 bardak, 1 su bardağı, yani 200 mililitre kadar tüketilebilir. Ayran yine haftada 1 bardak, 200 mililitre kadar tüketilebilir. Sirke. Hangi sirkeler? Elma sirkesi, alıç sirkesi, gül ve hünnap sirkeleri hem böbrek dostu hem de bütün organlara da faydası var. Bunu da
Bunlardan herhangi birini günde 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz. Yani 3 mililitre. Yani hem hünnaptan hem gül sirkesinden değil. Sadece bir tanesi. Diyelim bir gün elma sirkesi alın. Ertesi gün gül alabilirsiniz. Ertesi gün alıç alırsınız. Yeterli olur. Yani 3 mililitre yeter. Fazlası da yine sirkenin zarar verebiliyor. Lahana turşusu, o da güzel bir probiyotik. Biraz önce bahsettim. Elma sirkeli, zeytinyağlı, limonlu beyaz lahana turşusu. Bunu da uygun olanlar, bazı şartları var. Bunun mide problemi vesaire olanlar, işte olanlar, hemoroid olanlar falan uzak durması lazım gibi. Gün aşırı 1 çay bardağı, yani 100 mililitre kadar tüketebilirsiniz. Bunu da taşlara oldukça faydası var bunun da. Peki lifli gıdalara gelelim. Lifli gıdaları da tüketmeniz lazım arkadaşlar. Eğer lifli gıdaları azaltırsanız hayatınızda taş oluşumunu da tetikliyor. Daha birçok şeye zarar veriyor. Çünkü kabızlığa sebep oluyor. Peki neler var tüketilebilecek? Eğer böbrek çalışma oranınızı gösteren GFR 15'in üzerinde ise barbunya, nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye, börülce tüketebilirsiniz. Bunların toplamı haftada 200 gram olması lazım. 15'in üstünde olması lazım yalnız GFR. 15'in altında olsa tüketmeyin. Eğer böbrek hastalığınız yoksa bu saydığım gıdaları da uygun miktarlarda rahatlıkla tüketebilirsiniz. Yalnız fosfor, potasyum ve ürik asit değeriniz yüksekse, ürik asit taşınız varsa o zaman haftada 100 gramı geçmemeniz lazım bu bakliyat grubundaki ürünlerde. Tamam, buna dikkat edin. Bir de haftada 200 gram, yani bir su bardağı kadar pirinç, bir su bardağı kadar, yani 200 gram da siyez bulguru tüketebilirsiniz. Yani bunu çiğ olarak söylüyorum, bir su bardağı. Bunları yani yemeklerinize kullanabilirsiniz. Kabaca 5-6 kaşık bulgur, 5-6 kaşık pilav yapabiliyor. Bir haftada bunu istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Bunlar da yine lif açısından zengin. Ayrıca pırasa, karnabahar, ıspanak, brokoli, yeşil fasulye, beyaz lahana, kereviz ilk suları ılık suda bekletilip ilk sulara atıldıktan sonra tabii ki bu sebzeleri tüketiyorsunuz arkadaşlar. Böbrek hastaları için söylüyorum ama GFR değeriniz 60'ın üzerindeyse, potasyum vesaire yoksa o zaman normal hiç suyunu atmadan da yapabilirsiniz. Böbrek hastaları ılık suda tutup kaynatmaya gerek yok fokur fokur. İlk suyunu attıktan sonra normal zeytinyağıyla kavurup rahatlıkla yiyebilirsiniz. Bunları da yine ölçülü olarak tüketebilirsiniz. Yine elma, hünnap, armut, yaban mersini, armut ve limonu da önerdiğim miktarlarda yine tüketebilirsiniz. Bunlar da lif açısından zengin gıdalar arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim diğer bir şeye. Bu da yine basit düzeltilebilir bir şey. Ne buna? Magnezyum düzeyinizin 2'nin üstünde olması lazım. Bir de kalsiyum değerinizin yine dengede olması ve B6 eksikliğinizin olmaması gerekiyor. B6 vitamini. Biz normalde B6 vitamini rutin olarak ölçmüyoruz ama magnezyum rutin ölçülüyor. İşte kalsiyum da 8,5'un altına pek düşürmek istemiyoruz. Yani çünkü bir sürü yan etkiler oluyor bunda. Kalsiyumun hem eksikliği hem fazlalığı taş yapıyor demiştik daha önce. D vitamininin de yine hem eksikliği hem fazlalığı. Bunlar da yerine koymak lazım. Peki B6 vitaminini dışarıdan mı alalım? Gıda olarak da arkadaşlar yeşil elma, hünnap, karpuz, patates ve bazı baharatlar B6 kaynağı olarak bulunmakta. Bunları tüketebilirsiniz. Yine süt, peynir, yoğurt gibi kalsiyum zengini ürünler ise kısıtlanmaması lazım. Çünkü genelde şu hata yapılıyor. Nasıl kalsiyum oksalat taşıma? Kalsiyum madem yüksek, kalsiyumu kısıtlayayım ki kalsiyum taşı olmasın. Tam tersine kalsiyum çok kısıtlandığı zaman kalsiyum oksalat taşı riski artıyor. Sitrat emilimini artırıyor vesaire mekanizmaları vardı. Onları daha önce anlatmıştım. Oradan bakarsanız günlük 1 gram ile 1,2 gram kadar kalsiyum da alınması lazım. Bu taş oluşmaması için. Peki diğer bir maddemiz ne? Hayvansal ürünleri, proteinleri azaltıp bitkisel proteinleri ise ölçülü miktarda tüketmemiz lazım. Hayvansal protein fazla tüketildiği zaman yine hem ürik asit taşı hem de kalsiyum oksalat taşı tetiklenebiliyor arkadaşlar. Şimdi biz normalde nelere dikkat edilmesi lazım? Kırmızı et, sakatat, kabuklu deniz ürünleri, balık, tavuğun fazlası, bunlar ne yapıyor? Hem ürik asit taşına hem de kalsiyum oksalat taşı riskini artırabiliyor. Günde 150 gramdan fazla et tüketimi taş riskini artırabiliyor arkadaşlar. Bu hem böbrek hastaları için hem de böbrek hastası olmayanlar için geçerli. Zaten bu değerde yüksek miktar aldığınız zaman böbrek hastalığı da son döneme ilerleyebiliyor. Dikkat etmeniz lazım. Bizim genelde önerimiz neydi böbrek hastalarımız için? Pişmişi 500 gram, çiğ olarak 500 gram, pişmiş olarak da 350 gram olacak şekilde işte dana, kuzu
kuzu, koyun, oğlak eti bu taş için yağsız olmalarında fayda var. Eğer taş riskiniz yoksa yağlı da tüketebilirsiniz bunları. Yani kabaca 12 tane köfteye denk geliyor. Bir haftada toplam arkadaşlar. Haftalık miktarınız demek ki çiğ olarak mesela kıyma olarak alın. Buzdolabına koyun yarım kilo kadar. Bu işte bir tane köfte 30 grama denk geliyor. 12 tanesi 350-360 grama denk geliyor işte. Piştiği zaman da buna denk geliyor. Taşı olanlar ise normalde 12 köfte öneriyoruz ama böbrek taşınız varsa dozu azaltıyoruz. Özellikle ürik asit taşı, kalsiyum oksalat taşı kaç köfteye düşüyoruz o zaman? Haftada arkadaşlar 150 grama düşüyoruz et miktarı. Yani 5 tane köfte. Yani neredeyse günde bir köfteye bile bir gün yersiniz. Veya canınız çok çekti. Bir gün 2-3 tane yersiniz. Başka bir gün 2 tane yersiniz. Tadımlık almanız lazım bunlar. Yoksa hemen ürik asit vesaire etkilenir. Taşınız tetiklenebilir. Başka sakatatlar peki. Sakatatlar da arkadaşlar biz zaten böbrek hastalarını da pek önermiyorum. Ürik asit taşı olanlar sakatatlardan uzak durması lazım. Zaten kalp damar hastalıkları için de çok uygun değil. Ancak GFR'niz 60'ın üstündeyse belki tadımlık alabilirsiniz. Balık ise GFR değeriniz, böbrek çalışma oranınız 30'un altındaysa balık tüketimini önermiyorum arkadaşlar. Eğer 30 ile 60 arasındaysa ayda 100 gram, 60'ın üzerindeyse haftada 100 gram. Yani ayda neredeyse yarım kiloya kadar balık tüketebilirsiniz. Ama tabii böbrek taşı olanlarda yine bunlarda da düzen taşı olanlar bu önerdiğim miktarların yarısını tüketmeleri lazım balıkta da arkadaşlar. Peki istakoz, ahtapot, yengeç, istiridye, kalamar ve karides gibi kabuklu deniz ürünlerini ise GFR 60'ın altında olanlara önermiyorum arkadaşlar. Eğer GFR değeriniz 60'ın üzerindeyse ayda sadece 50 gram yani tadımlık olarak tüketebilirsiniz. Çünkü bunlar da yüksek oranda pürin içeriyor ve taş riskini yine tetikleyebiliyor. Peki tavuk ve kümes hayvanlarına gelelim. Bunu da böbrek çalışma oranı 30'un altındaysa eğer zaten önermiyorum. Ama 30'un üstündeyse GFR 60'ın üzerinde haftada 150 gram kadar tüketebilirsiniz. GFR 30 ile 60 arasındaysa 100 gram kadar bu tavuk vesaire de tüketebilirsiniz. Ama böbrek taşınız varsa bu değerleri yarıya düşüyorsunuz arkadaşlar. Azaltmakta fayda var. Peki yumurta? Yumurta normalde böbrek taşını tetikleyen bir ürün olarak geçmiyor ama sarısında problem var arkadaşlar. Bizim genelde önerimiz sarısını biz kaç tane öneriyorduk? Haftada 2 tane. Beyazını ise günde 2-3 hatta günde 4 defaya kadar tüketebilirsiniz. İster omlet yapın, ister haşlama yapın. Ama bunu da taşı olanlarda benim genel önerim çünkü klinik uygulamayla bize önerilenler birbirini tutmuyor. Özellikle böbrek hastalarında taşınız varsa özellikle ürik asit taşı olanlar için söylüyorum. Beyazını günde 2 tane, sarısını ise ancak haftada bir tane tüketebilirsiniz. Yani hafta sarısıyla beraber birlikte bir tane tüketirsiniz. Diğerlerinde her gün 2 tane yeseniz bile olabilir. Peki süt ve süt ürünlerine gelelim. Ne demiştim? Bunların da tüketilmesi lazım. İşte yoğurt, peynir, kefir, ayran, süt ölçülü miktarda tüketilebilir arkadaşlar. Yukarıda da bahsettim. Yumurta ve süt ürünlerinde kısıtlama önerilmese de taşı olanlarda ne diyorduk biz? Yarı dozda tüketilmesinde bunların fayda var arkadaşlar. Eğer hasta zaten bunları tükettiği zaman rahatsız oluyorsa o zaman tüketmemesi lazım. Ama rahatsız olmuyorsa o zaman yumurtasını da süt ürünlerinde önerdiğimiz miktarlarda rahatlıkla tüketebilir. Peki kuru yemişlerden işte badem, ceviz, zeytinyağı, keten tohumu, mantar bunlar da var arkadaşlar. Hem kuru yemiş hem de zeytinyağı. Bunlar da bitkisel proteinler. Bunları da yine ölçülü miktarda önerdiğimiz miktarlarda protein kaynağı olarak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda bezelye, nohut, yeşil mercimek ve kuru fasulyeyi de biz bunları GFR değeriniz 15'in altındaysa önermiyoruz. Ama GFR değeriniz 15'in üzerindeyse taşı olanlar haftada 100 gram, taşı olmayanlar ise haftada 200 gram kadar tüketebilirler arkadaşlar. Evet, hayvansal proteinleri de bitirdik. Gelelim şimdi ürik asit taşı olanlar da pürin açısından zengin gıdaları azaltmalı veya uzak durması lazım. Zaten kabaca bahsettik bunlardan. Şimdi tekrar bir özetleyelim. İşte mantar, ıspanak, karnabahar, semizotu, bulgur, kuru baklagiller, deniz ürünleri ve et azaltılması lazım arkadaşlar. Eğer ürik asit taşınız, gutunuz ve işte hiperürisemi dediğiniz durumlar varsa pazı ise tüketilmemesi lazım. Önermiyoruz pazı. Mantar haftada 50 gram kadar melki veya kültür mantarı tüketebilirsiniz. Semizotu, karnabahar ve ıspanak ise haftada 100 gram tüketilebilir bunların her biri. Çavdar,
tam tahıllı veya tam buğday ve siyez ekmeği ise ürik asit taşı olanlara, ürik asidi yüksek olanlara önermiyoruz. Bunlara ne öneriyoruz? Pürin içeriği düşük olan beyaz ekmek veya mısır ekmek tüketmelerini öneriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim bu kadar uzun şeyden sonra alternatif uygulamalara. Peki gıdaları anlattık, ilaçları anlattık. Ne var alternatif? Bir, refleksoloji. Ne demek refleksoloji? Vücudumuzda, elde, ayakta çeşitli sinir uçları var arkadaşlar. Refleks noktaları var. Özellikle el ve ayaktaki böbrek noktaları var. Bu internette her tarafta var. Kitabımızda da, bu yeni çıkacak kitapta da bunları bahsedeceğim ve video olarak da yapmayı düşünüyorum. En kolayı eldeki veya ayaktaki yer. İşte eldeki nerede? Şu orta parmağınızı böyle birleştirdiğiniz zaman şu değmiş olduğu nokta arkadaşlar, tam şurası şeye denk geliyor. Böbrek noktası. Mesela gece yatmadan önce gül yağı ile buraya masaj yapabilirsiniz. Zaten gül kokusu aromaterapide de çok önemliydi. Taşlara da faydalı olabileceği gösterilmiş. Bu alternatif bir yöntem. Yani her taşa etkili olmuyor. Özellikle 5 milimetreden küçük üreter taşlarının düşürülmesinde faydası oluyor. Zaten 4 ile 6 milimetre olduğu zaman 4'ün altındakiler rahatlıkla düşüyordu. 4-6 arasında da yine bol su içme harekette düşebiliyordu. İşte haftada 2 kere bunu yapabilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz? 5 dakika masaj yapılması yeterli. 30 saniye bastırıyorsunuz. O gül yağıyla güzel masaj yapıp 30 saniye bastırdınız, 5 saniye gevşettiniz. 30 saniye bastır, 5 saniye gevşet. Bunu 5 dakika boyunca yapmanızda fayda var. Gerek ayaktaki, gerek ise eldeki böbrek noktalarına bayağı oldukça da faydası var bunun. Uyarı veriyor böbreğe. Böbreğe uyarı vermiyor, frekansını yükseltiyor. Bu da refleksör. Yani ölecek haliniz yok, yan etkisi yok, hiçbir şey yok. Yapın bunu, ne olur? Gül yağıyla buram buram gül kokusu olur yattığınız odada. Gülden hoşlanmıyorsanız yapmayın o zaman, siz bilirsiniz. Veya illa şeyde de yapmak zorunda, gülde yapmak zorunda değilsiniz. Bu benim kendi bulduğum bir yöntem. Toprak böbrek bakımında gül iki şeyi birleştirmiş oluyorum. Yani boştan da yapabilirsin. Boştan yapmak güzel olmuyor. Gül yağıyla yapmak en güzel. Peki ikinci bir alternatif yöntem de topraklama. Soyadımızın da belki etkisi var bu da. Topraklama gerçekten çok faydalı. İşte ne yapıyor? Böbrek taşlarına karşı koruyucu etkisi olabileceği gösterilmiş. Tam büyük bilimsel çalışmalar yok ama bizim kendi verilerimizde de bu çıktı. Daha yayınlamadık bunları. Genel önerim ne? Haftada 2 veya 3 kere her defasında 15 ile 30 dakika olacak kadar toprak, kum, çimen, sahil veya kumsalda yalnayak yürümek arkadaşlar. Bu da yine böbrek taşlarına karşı oldukça etkili. Sülük tedavisi peki yapılabilir mi? Şimdi bu sülüğe de diyalize giren ve böbrek nakilli hastalarda çalışma sonuçları gelene kadar uzak durmakta fayda var arkadaşlar. Yeterince çok veri yok bu konuda. Diyalize girmeyen veya böbrek nakli olmamış ve kan sulandırıcı, bu heparin, kumadin gibi ilaç kullanmayan kronik böbrek hastalarında ise böbrek taşlarını azaltabileceği bildirilmiştir. Bu hastalarımız isterlerse yapabilirler. Yani illa yapsın diye bir şey yok. Bazı verilerde faydası olabileceği yönünde veriler var. Ama diyalize giren veya böbrek nakilli hastalarımızda önermiyorum. Kanama riski vesaire oluyor. Problem oluşturabiliyor. Onlar uzak dursun. Böbrek hastası olmayanlar da uygun, temiz, hijyenik, işi bilen, sertifikalı doktorların gözetiminde yapılabilir. Hacamata gelelim. Hacamat da şöyle, diyalize giren ve nakilli hastalarda ciltten kesi yapılıp kanın dışarı çıktığı, yani yaş kupa diyoruz biz buna. Hacamattan uzak durulmasını ben öneriyorum. Böbrek, çünkü kanama vesaire, enfeksiyon şu bu gelişebiliyor. Problem olabiliyor arkadaşlar. Ama çünkü kronik böbrek hastaları da kan sulandırıcı alabiliyor. Heparin yapılıyor. O zaman riskli. Mümkünse yapmayın. Fakat cildin kesilmediği, kanın dışarıya çıkmadığı kuru kupa uygulaması var. Bunu tüm böbrek hastaları ve böbrek hastası olmayan diğer insanlar da kullanabilir. Bunların böbrek taşlarına faydası olabileceği yönünde bazı veriler bulunmakta. Onun için faydasını görebilirler. Yani demek ki böbrek hastalığı olup da diyalize giren ve nakil olanlar uzak dursun. Diğerleri kuru kupa yapabilirler. Ozon tedavisi yine. Bu da alternatif uygulamalardan bir tanesi. Ama ileri evre, yani bu diyalize giren ve evre 5 olup da diyalize girmeyen kronik böbrek hastalarında taş üzerine yapılmış yeterli çalışma yok. Fakat böbrek hastalarında yaşam kalitesini gerçekten artırabiliyor. Olumlu etkileri var. Renal perfüzyona vesaire yapılabilir. Böbrek taşlarına da faydası olabileceği yönde bazı veriler var. Ama gidip de böyle uzun seanslarla şey yapıp her hasta gitsin yapsın demiyorum arkadaşlar. Geçici olarak faydasını görebilirsiniz. Yapılabilir bunlar. Yani sizin kendi tercihinize bırakıyorum. Bazı hastalarımız gidiyor yapıyor. Gerçekten daha zinde olabiliyor. Yine işi bilen
sertifikalı doktor olanların gözetiminde bunların yine yapılmasında fayda var. Böyle köprü altı merdiven altı yerlerde sertifikasız, işi bilmeyen insanlara giderseniz enfeksiyon kapıp ölürsünüz de bu şeyler, işte hacamatta olsun, sülükte olsun, aman dikkat edin. Ozan'da da yine aynı şekilde. Peki diğer uygulamalar ne? Mesela sağlıklı cinsel yaşam. Şimdi bununla ne alakası var? Yapılmış çalışmalar göstermiş ki sağlıklı cinsel yaşamı olanlarda arkadaşlar bu yine boyutu fazla büyük olmayan böbrek üreter taşlarında özellikle %80'e yakınında taşın düşürülmesine faydası olabildiği gösterilmiş. Yine eşi olanlar, güzel huzurlu yaşantısı olanlar sağlıklı cinsel yaşamlarına da devam edebilirler. Faydası oluyor. Başka gül çayı yine. Bu da alternatif uygulamalardan bir tanesi. Şu anda da zaten güllerin sezonu. Ben haftada 1 veya 2 fincan gül çayı içilmesini, hani bu renkli, kokulu olması gerekiyor. Gülün yapraklarından, reçel yapılan yapraklarından 4 adet koyup ıhlamur gibi demleyip hem çayını içip hem de yapraklarını yiyordunuz. O gül çayı videolarında ayrıntılı anlattım. Kimlerin yapamayacağı vesaire belli. Gül çayının da yine taş düşürme özelliği var arkadaşlar. Faydası olabiliyor. Başka gilaburu. Gilaburu da bir meyveydi. Bu da hangi taşları etkiliydi? Özellikle 1 santimden küçük olan, yani 10 milimetreden küçük üreter taşlarının geçişini kolaylaştırdığı ve yeni taş oluşumunu azaltabildiği bazı çalışmalarda bildirilmiş. Hem deneysel çalışmalar var, hayvan çalışmaları, hem de İnsan çalışmaları. Çayını haftada 2 fincan kadar, yani 100 mililitre kadar içilebilir. Meyvesini de haftada 30 gram kadar tüketebilirsiniz arkadaşlar. O çayını yaparken 5 tane meyvesini koyuyorsunuz. Bu gilaburu meyvelerinden 15 gram kadar kullanarak tüketebilirsiniz. İsteyenler de bunların hazır satılanları da var. Yani ben hazıra pek girmeyin. Sezonunda gilaburunun mevsimi olduğu zaman alıp tazelerini direkt yapabilirsiniz. Tabi bu şart değil, bu da yine. Öneri olarak sunuyorum. Bunları yapılabilir. Peki ilaç tedavisine gelen tıbbi uygulamada neler var? Bir sürü şey anlattık şimdi. Yaşam tarzı, beslenme, şu bu alternatifi. Şimdi gelelim ilaç tedavi. İlaçta da şu var. İdrarı alkali yapan ajanlar kullanılabilir. Ne demiştim? İdrar alkali olursa böbrek taşı oluşumu azalıyordu. Özellikle kalsiyum oksalat taşı, ürik asit taşında bu önemli. İlaç olarak mesela piyasada işte ürosit K gibi, üroloji yazıyor genelde bunları. Potasyum sitrat, yani sitrik asit içeren ilaçlar. Sitrik asit içeren meyveler vardı. Hani neydi onlar işte? Limon vesaire. Burada da ilaç olarak bunları sunabiliyoruz. Başka magnezyum sitrat. Magnezyum preparatlarından hangisi böbrek taşı oluşumunu azaltabilir diye soracaksanız magnezyum sitrat içeren formlarını yine kullanabilirsiniz. Oksalat emilimini önlüyor ve taş oluşumunu azaltıyor magnezyum sitrat. Başka kalsiyum sitrat da yine bu amaçla kullanılabilir. Bir de bizim böbrek hastalarına verdiğimiz ne var? Sodyum bikarbonat. Hani antiasidoz, normasidoz diye bütün böbrek hastalarımız bilir. Veya yemek sodası, karbonat. İşte 1 litre suyun içine 1 çay kaşığı karbonat koyduğunuz mu şeyi alkali yapıyor. Veya içmiş olduğunuz suların alkali olması lazım. Bu da yine idrarın alkali edilmesinde etkili. Potasyum sitrat, ürat ve kalsiyum taşı oluşumunu ve tekrarlamasını önlüyor bunlar arkadaşlar. Bu potasyum sitratın etkisi bu. Kalsiyum taşı üretimini %80 azaltabildiği gösterilmiş bu idrar alkali yapmanın. Bakın ne kadar etkili ve yine idrar pH'si kaçın üstünde olması lazım? Hedefimiz kaç? 7,5'un üstüne çıkarılması lazım. Bu tedavilerle işte inşallah bunu da yaparsınız. Yine magnezyumda anlattım. Güncel bir şey daha var arkadaşlar. Bu oral antidiyabetik dediğimiz şeker ilaçlarından bir tanesi SGLT2 inhibitörü olan işte empagliflozin vesaire, bu gliflozinler. Bunların da yeni yapılmış bazı çalışmalar göstermiş ki taş oluşumunu diğer bu şeker haplarına göre %50'ye yakın azaltabildiği gösterilmiş. Çok ilginç. Bu yeni veri bunlar ama rutin öneri için henüz daha büyük çalışmalar yok. Ama aklımızın bir köşesinde kalsın. Eğer illa şeker hapı kullanıyorsanız bu yeni çıkmış olan SGLT2 inhibitörlerinin de taş oluşumunu azaltabileceği yönünde veriler var. Diğer oral antidiyabetiklerle kıyasla böyle bir veri elimizde var ama dediğim gibi bunun daha büyük yeni çalışmalarda yapılması lazım. Sonra piyasa ismini de söyleyeyim. Mesela ürikoliz diye bir ilaç var. Alloprinol etken maddeli. Bu da yine ürik asit taşlarının yine azaltılmasında etkili. Hem idrardaki hem serumdaki ürik asit değerinin aşağı çekilmesini önemli. Ama böbrek hastalarına ben bu ilaçtan çok korkuyordum. Neden? Çünkü birçok yan etkileri de oluyor bunun. Böbrek değerlerini bozabiliyor. Alerjik reaksiyonları yapıyor. Ben genelde haftada 2 kere falan yarım yarım veriyorum. Bak 300 miligram. Yani çok çekinerek veriyorum bu
allopurinol'de ama uygun hastalarımıza tabii ki verilebilir. Bu ksantin oksidaz denen bir enzim var. Bunu inhibe edip pürinin ürik asit dönüşümünü engelliyor. Dolayısıyla tedavide de kullanılabilir. Bir diğer ilaç da tiyazit grubu diüretikler. Bu da arkadaşlar çok fazla kullanılıyor gerçekten. Tiyazit grubu diüretik ne yapıyordu? İdrardaki kalsiyumun atılımını azaltıyor. İdrarda kalsiyum fazla oldu mu ne oluyor? Böbrek dokusuna gidip birikiyor, orada kalsiyum taşı oluşumunu, yani hiper kalsiyuri sebep oluyor ve bu da böbrek taşını tetikliyordu. Bu onu engelliyor işte. Mantık olarak ne deniyordu önceden bize? İşte tiyazit grubu diüretikleri biz veriyoruz tansiyon ilaçlarının yanında, böbrek taşını azaltabilir. Fakat yeni yapılmış çalışmalarda bunun tam tersi olduğu, böbrek taşını tetikleyebildiği gösterilmiş arkadaşlar. Çünkü potasyumu da düşürebiliyor bu tiyazitler. Potasyumu düşürdüğü zaman sitrik asidi azaltıp tam tersine böbrek taşı oluşumunu tetikliyor. Bir de bu tiyazit dediğimiz diüretiklerin birçok metabolik yan etkisi var. Kolesterolü yükseltiyor, yeni şeker oluşumunu tetikliyor, işte pankreatit yapabiliyor vesaire, elektrolit bozukluğu yapıyor, sodyumu düşürüyor. Bu kadar, bir tane faydası var, 2 tane faydası, 10 tane de zararı var. Onun için çok dengeli kullanmamız lazım ama bazı kılavuzlar hala böbrek hastası bile olsa, ileri dönem bile olsa verilebilir diye söylemiş ama ben kendi hastalarım için söylüyorum. GFR değeriniz 30'un altında olanlarda tiyazit grubu genellikle kullanmıyorum. İlla gerekiyorsa furosemid vesaire kullanılıyor. Bu da tabii tecrübenize bağlı. Yeni yapılmış bir çalışmada arkadaşlar, New England Journal of Medicine'da, büyük bir dergi, 2023'te 416 hastada 3 yıla yakın takip edilmiş. Bu tiyazit denen diüretikler 12,5 mg, 25 mg ve 50 mg dozlarında verilmiş ve böbrek taşını azaltmadığı gösterilmiş. Yani doz arttırıldıkça da böbrek taşına bir faydası olmadığı, etkisiz olduğu gösterilmiş. Evet, tiyazitte böylece tamamlamış olduk. Peki ağrı kesici kullanılıyor mu böbrek taş hasta? Tabii ki. Ne demiştik? Şiddetli ağrı, özellikle renal kolik dediğimiz ağrılarda, yani duvarı tırmalıyor. O kadar şiddetli. Morfin, narkotik, analjezik vesaire bunlar kullanılabilir. Yalnız dikkatli olalım, özellikle böbrek hastalığınız varsa non-steroid dediğimiz antiinflamatuarlar, bu romatizma ağrı kesicileri verilmemesi lazım. Bir de bu hastalarımızda ne oluyor? Bulantı, kusma vesaire, sıvı alımı da azalıyor. Kusuyor, vücut susuz kalıyor. Susuz kaldı mı ne oluyor? Prerenal azotemi dediğimiz böbrek yetmezliği, akut böbrek hasarı oluşuyor. Bu bir. İkincisi, taş tıkıyor. O ne oluyor? Postrenal dediğimiz, yani idrar geliyor, boşalamıyor. Üreter tıkanmış. Yine böbrek bozu. Bakın, postrenal yani idrar tıkadı, idrar yapamıyor. Bu bir. İkincisi, susuz kaldı, kusuyor, sıvı eksik. Bir de üstüne ağrı kesici verdik mi non-steroid, ne yapıyoruz? Hastayı resmen diyalize aday haline getiriyoruz arkadaşlar. Dikkat etmezsek, hem ağrı kesici hem gereksiz sıvı tedavisini falan yapamazsak, iyi yönetemezsek bu böbrek hastalarının, maalesef yaptığımız kendi hatalarımızdan dolayı bir de üstüne antibiyotik de verdik mi tamam, bitti. Diyalizde buluyor hasta kendini maalesef. Dikkatli olmakta fayda var burada da. Başka, peki bu taşların tıbbi olarak uzaklaştırılması tedavisi. Bunlar da yine üroloji tarafından. Bazı ilaçlar var burada. Mesela 5 milimetreden küçük üreter taşlarında bu tansiyon haplarından kalsiyum kanal blokerleri. Üreteri genişletip arkadaşlar taşın düşmesine sebep oluyor. Yine alfa blokerler üreteri gevşetiyor bunlar. Başka, prostat ilaçları denen, piyasa ismi işte Flomax, Xatral gibi, işte Alfuzosin, Tamsulosin gibi ilaçlar. Bu da yine mesane boyunda genişleme yapıp yine üreterde de aynı etkiyi yapıp hem üreter taşı hem de mesane taşların atılımında faydası oluyor. Yine kalsiyum kanal blokerlerinden nifedipin, mirabegron gibi ilaçlar da taş düşmesinde %90 kadar etkili olabildiği gösterilmiş. Bu ilaç tedavilerimiz de var. Peki başka girişimsel ne yapabiliriz? İşte double G stent dediğimiz, işte alt taraftan hani bayıltarak sistoskopla girip tel takılıyor. O taşın düşmesine sebep oluyor. Double G stent veya nefrostomi dediğimiz nefrostomi tüpü yerleştiriyorlar. Alt taraf tıkalıysa yukarıdan idrar boşaltmak için. Başka ESVL dediğimiz bu şok dalgası vererek işte dışarıdan ses dalgalarıyla taşın kırılması. Üreteroskopi denilen alttan girip sistoskopla bayıltıp yine üretere girip oradan taşların yine endoskopik olarak lazerle taşların kırılması. Bir de perkütan nefrolitotomi denen PNL yandan direkt girip üreter renal pelvis taşlarında, özellikle 2,5 santimden büyük taşlarda bunlar yapılıyor. Peki bütün bu saydıklarımı kim yapıyor? Nefroloji yapmıyor. Biz değil arkadaşlar. Bunları ya girişimsel radyoloji veya üroloji yapıyor. Onun için bu tür şikayetlerde nefrolojiye değil
ürolojiye gideceksiniz. Bunu da bilelim. Eğer ki taşınız 4 milimetreden küçükse genelde suyunuzu biraz artırıp hareket ettiğinizde bunlar zaten düşüyorlar. 4 ile 6 arasındaysa kendiliğinden veya müdahaleyle, 6'dan büyükse eğer 6 milimetreden taşınız genelde girişim gerekiyor. Zaten 2'nin üstündeyse de ameliyat gerekiyor. 0,5 ile 2 santim arası oldu mu da taş kırma gerekiyor. Evet arkadaşlar, çok uzun bir şey oldu. Yani bu var ya, literatürün bütün dünyanın şeyini özetledim sizler için. Ya. Ancak bu kadar özetlenebiliyor. Bunu dediğim gibi başa sara sara tekrar dinleyin. Yani belki bunları daha böyle farklı bir şekilde de sunabilirdik ama çok bölünüyor. Onun için tek video olarak yaptım. Şimdi özetleyecek olursak bütün anlattıklarımı özetleyelim. 1. Böbrek taşı oluşmaması için ne öğrendik? Doğru beslenme gerekiyor. 2. Hayvansal protein ve tuzdan fakir beslenmemiz, liften zengin sebze ve meyve ve probiyotiklerin de olduğu süt ve süt ürünlerinin de içeren diyetler taş oluşumunu azaltabilir. Bu önemli. Başka, kalsiyum oksalat taşı olanlar düşük oksalatlı gıdalarla beslenmesi lazım. Sitrat içeren meyveler ölçülü miktarlarda tüketilmesi gerekiyor. Eğer ürik asit taşınız varsa pürin içeriği zengin bu hayvansal gıdaları veya diğer bakliyat, çubuğu, onları gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Aşırı kalsiyum tüketimi de, çok düşük kalsiyum tüketimi de yine böbrek taşına sebep olabiliyor. İkisinden de kaçınmamız lazım. Günde 1,5-2 litre kadar idrar çıkışı sağlayacak kadar su ve sıvı tüketilmesi gerekiyor. Şekerle tatlandırılmış içeceklerden ve sigaradan da sigara ve alkolden uzak durmamız lazım. Çay ve kahveyi azaltıp çaylar demli değil açık olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, böylece böbrek taşlarına yaklaşımı, tedavi, alternatif uygulamaları da sizler için anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.